Merhaba, Papatya Örgü Dünyası YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yine çok şık bir şal modeli çalışacağız. Çiçekli ya da kelebekli üçgen şal modeli arkadaşlar. Yine bu modeli ben Alize'nin sayfasında gördüm ve gerçekten çok beğendim. Umarım sizler de beğenirsiniz. Bu modelle ilgili Instagram'dan çok mesaj aldım. Birinci sıra bittikten sonra ikinci sıraya nasıl çıkıldığını çözememişler. Ben de biraz şöyle çalıştıktan sonra çözdüm ve sizlerle paylaşmak istiyorum. Arkadaşlar ben hangi ipleri kullandım? Alize'nin Angora Gold şal ipini kullandım. Şöyle elimde olan ipleri kullandım. Siyahlayıp batik ip kullandım. Batik ip elimde parça parça vardı ve ben de parça parça kullandım. Aynı ipi kullanmadım. Onu önceden söylemek istiyorum ve kullandığım tığ numarası 3 milimlik tığ kullandım. Sizler elinize yatkın tığ kullanabilirsiniz. Benim ördüğüm şal çok büyük değil. Size normal üçgen şal ebatlarını hemen açıklamalar bölümüne yazacağım. Oraya bakarak uyarlayabilirsiniz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Siyah ve batikle çalışmayacağım, siz rahat görün diye açık renkli iplerle çalışmaya çalışacağım. Şöyle şalımın güzelliğini de göstermek istiyorum. Tabii ki en önemli şey ütülememek, sadece buhar tutup elinizle düzeltmek. Gördüğünüz gibi çiçekler kesinlikle ezilmemesi gerekiyor. Şöyle yakından göstermek istiyorum. Bakın çiçeklerim ne kadar güzel duruyor, canlı bir şekilde. Ama bunu ütü vurursak bunlar ezilir ve bu kadar güzel görünmez. Israrla her videoda söylüyorum. Kesinlikle örgülerinizi ütülemeyin. Karşıdan buhar tutup elinizle düzeltin. Şunu dediğinizi duyar gibiyim. Buhar tutup elimizle düzeltmek uzun sürüyor. Evet. Aynen bunu tek tek çiçekleri şöyle buhar tutup elimle düzelttim ve bayağı bir uzun sürdü. Ama görünüş bu şekilde. Uzun sürüp güzel güzel kullanmak varken hızlı ütüleyip kötü durması bence hoş değil. O yüzden birazcık zahmetliyi seçip rahat ve güzel bir şekilde şalımızı kullanabiliriz. Evet, isterseniz hemen bu güzelliğin yapımına geçelim. Geçmeden önce minik hatırlatmamı yapmak istiyorum. Biliyorsunuz ki kanalım tamamen ücretsiz. Kanalıma tamamen ücretsiz abone olup bildirimleri açıp bir de bu videoyu beğenirseniz hem bu videonun birçok kişiye ulaşmasını sağlamış olursunuz hem de bana çok büyük bir destek olmuş olursunuz diyorum. Ve hemen bu güzelliğin yapımına geçiyorum. Evet arkadaşlar, öncelikle şöyle iki renkle çalışacağım. Açık renkler kullanmayı tercih ediyorum, rahatlıkla size gösterebilmek amaçlı. Evet, öncelikle zincirle başlayacağım. 10 tane zincir çekeceğim. Şöyle elimi çok sıkmadan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ve 9, 10. İlk çektiğim zincire tığımı batıyorum ve kapatıyorum. Şöyle minik bir halka yapmış oldum. Burada şöyle ipimi de saklayarak 1, 2, 3, 4, ben 5 zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum ve ortaya batıp önce 1, sonra 2, 2 ve 2 ilmek çekerek dörtlü bir trabzan yapıyorum. Normalde Alize'nin sayfasında arada 2 zincir vardı. Benim elim çok gevşek olduğu için aralar çok geniş oldu ve o yüzden ben aralara sadece 1 zincir çekiyorum. 1 zincir çektim, 2 kez doladım, halkamın içine batıp önce 1, sonra 2, 2, 2 ve dörtlü bir trabzan daha yaptım. 1 zincir, 2 kez doluyorum ve dörtlü trabzan. 1, 2, 3, 4. Bir tane daha yapacağım. 1 zincir çekiyorum, 2 kez doluyorum. Ve toplamda şöyle 1, 2, 3, 4, 5 tane dörtlü trabzanımız oldu ilk zincirle beraber.
Şimdi burada 2 3 zincir çekiyorum. 2 kez doluyorum ve 5 tane daha dörtlü trabzan yapıyorum. 1 araya bir zincir, 2 kez doladım. İkinci dörtlü trabzanım, bir zincir, üçüncü dörtlü trabzanım, bir zincir, hep 2 kez doluyorum. Tek bir kez dolayıp da yapabilirsiniz ama bana böyle daha hoş geldi, daha ince oluyor o türlü. O yüzden ben şöyle 2 kez doladım. Gördüğünüz gibi tek zincir çektiğim halde aralarına gördüğünüz gibi gerçekten aralar yine boşluklu oldu. Eğer 2 zincir çekersem ben daha da ayrık olacak ve hoş görünmeyecek. Ama sizler yapın, eğer olmazsa çok eliniz sıkıysa aralara 2 zincir çekersiniz. Ortada yine 3 zincir. Şimdi bir üst sıraya çıkıyorum. Tabii ki söylemeyi unuttum. Bu model arkadaşlar enseden başlayıp uca kadar inen bir model. Biz ense tarafından başlıyoruz ve üçgen şekilde aşağı doğru ineceğiz. Şöyle zincir çekmiyorum. Hemen çeviriyorum. Önümdeki boşluğa batıp sık iğne yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. İkinci boşluğa battım. Sık iğne. Bir zincir. Boşluğa battım. Sık iğne. Bir zincir. Boşluğa battım. Sık iğne ve bir zincir çekiyorum, ortaya geliyorum. Bu 3 zincirlik bölüme bir tane sık iğne yapıyorum. 2 zincir çekiyorum, bir zincir çekelim ya da tekrar aynı bölüme bir sık iğne yapıyorum. Bir zincir, boşluğa geldim, sık iğne. Bir zincir, boşluğa geldim, sık iğne. Bir zincir, boşluğa bir sık iğne, bir zincir ve en son boşluğa bir sık iğne yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bu şekilde olacak. Şimdi burada yine 1 2 3 4 5 zincir çektim. Çevirdim. Şimdi bu sıradan sonra şu an yapacağımız sıra, tüm sıralar aynı. Trabzan sırası, sık iğne sırası. Trabzan sırası, sık iğne sırası ve şöyle tek yarıyı saydığımızda hep 5 tane fazla olacak. Burada bakın 1, 2, 3, 4, 5. Bir üst sırada trabzan sırasında bu trabzanlar 10, 15, 20, 25 şeklinde sayarak yaptığınızda düzgün bir üçgen elde edebileceksiniz. Bunu hemen şöyle arttırmalarını göstermek istiyorum. 5 zincirimi çektim. İlk aşağıdaki trabzanın tepesi, ilk sık iğneye 2 kez doladım. Aynı yere battım. Şöyle dörtlü bir trabzan yaptım. Arada bir zincir çektim. Tığın başını doladım. Aynı sık iğneye tekrar batıyorum ve dörtlü trabzanımı yaptım. Bakın aynı trabzan tepesine 3 tane yapmış oldum. Şimdi bir tane zincirimi çektim. İkinci trabzan tepesine bir tane. Bir zincir. Trabzan tepelerine tek tek batıyorum. Bir zincir çektim. Diğer trabzan tepesine batıyorum. Aralarda muhakkak bir zincir çekiyorum. Ve şu yarımın son trabzanına batıyorum. Ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi şu tam orta bölüme geldiğimde bir zincirimi çektim. Buraya bir tane sık iğne, bir zincir, bir sık iğne yapmıştım. İlk sık iğneye batıyorum. Birinci dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir çekiyorum. 2 kez doladım. Aynı sık iğneye batıyorum. Ve ikinci dörtlü trabzanımı yapıyorum. Yani burada
yaptığım sık iğneye 2 tane yapmış oldum. Bir zincir çektim. Tığın başını 2 kez doladım ve ortaya yaptığım bir tane zincirim vardı. O zincire batıyorum ve dörtlü trabzanımı yaptım. Şimdi saydığımda burası 10 tane olması gerekiyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bu yarımı saydığınızda diğer yarısına geçmedik, 10 tane. Bir üst sırada trabzan sırasında 20, 25 diye olursa doğru yoldasınız demektir. Evet, burada yine 3 tane zincirim var. Tığın başını 2 kez doladım. Aynı tek zincirlik bölüme battım. Ve dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir 2 kez doluyorum. Ve hemen yanındaki sık iğneye aralarına bir zincir çekerek 2 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Bir zincir çektim. Ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Bir tane zincir bölümüne yaptık. Şu yarıda 2 tane sık iğneye yaptım. Bir zincir çekiyorum. Ve bakın ilk trabzana, buradaki yarının ilk trabzanına batıyorum. Tam tepesine. Battım. Dörtlü trabzanımı yapıyorum. Bir zincir. İkinci trabzan tepesine batıyorum. Dörtlü trabzan. Bir zincir. Hemen yanındaki trabzan tepesine önce bir ilmek, sonra 2, 2, 2. Bir zincir. Hemen yanındakine batıyorum. Dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir çektim ve burada bir tane kaldı. Bu bir taneye burada yaptığımız gibi 3 tane yapacağız. 3 tane ile, yani bir trabzana 3 tane ile başladık. Son trabzana da 3 tane yapacağım. Yani arttırmalarımızı burada yapıyorum. Son sık iğne tepesine battım. Birinci dörtlü trabzanım, bir zincir. Aynı trabzana ikinci dörtlü trabzanım. Arada bir zincir ve üçüncü dörtlü trabzanım. Hemen burayı da sayalım. Bu yarıyı sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 burada, 10 tane de burada oldu gördüğünüz gibi. Evet. Şimdi bir üst sıra az önce dediğim gibi hep aynı. Bu zinciri niye çekiyorum bilmiyorum. Zincir çekmiyoruz. Hemen boşluklara sık iğne ile başlıyorum. Burada bir zincir çekiyorum. Boşluğa battım. Bu şekilde devam edeceğim. Bir zincir boşluklara batıp sık iğne yapacağım. Sık iğneler hep aynı. Trabzanlar başlangıç 3 tane. Daha sonra tek tek trabzan tepelerine ve ortada az önce yaptığımız gibi devam edecek. Trabzan sırası olarak 4 tane olduğunda çiçek eklemeye başlayacağız. Evet, bakın yine ortaya geldim. Tam orta bölümde bir tane sık iğne, bir zincir, aynı bölüme bir sık iğne daha. Bir zincirimi çekiyorum ve tek tek batıyorum. Kesmek istemiyorum. Biraz fazla uzun olabilir. Ama kafanızı karıştırmak istemiyorum. Şöyle üçüncü sırayı da göstermek istiyorum. Eminim ki anlaşıldı. Ama ilk yaptığınızda biraz karışıkmış gibi geliyor. İlk çiçek sırasından sonra zaten eliniz kendiliğinden gidiyor. Bakın son burada bir boşluğum var. Hemen ona da batıp sık iğnemi bitiriyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Bakın gayet üçgenimiz düzgün bir şekilde ilerliyor. Burada yine 5 zincirle yükseleceğim. 1, 2, 3, 4, 5. Bakın şu ilk trabzana çektiğim zincirle beraber 3 tane dörtlü trabzan yapıyorum. Bir zincir ve aynı trabzan tepesine
üçüncü dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir. Hemen ikinci trabzan tepesine batıyorum. Ve tek tek trabzan tepelerine dörtlü trabzanımı yapıyorum. Hiçbir trabzan tepesini atlamıyorum. Daha doğrusu bu sıra sık iğne sırası, ama trabzan tepesi deyince daha anlaşılır oluyor. 2 kez doladım. Bakın trabzan üstündeki sık iğneye batıyorum. Daha doğrusu zincire denk geliyor. Şöyle devam ediyorum. İnanılmaz kolay. Biraz çiçekler ben 3 kere doladığım için uzun sürüyor. Ama bittiğinde gerçekten çok hoş görünüyor. Alize'nin sayfasında çiçekler daha küçük. O benim elimin gevşekliğinden. Belki şu anda kameranın karşısında elim sıkılaşıyor, biliyorsunuz. Şu anda küçük yapabilirim ama kamera arkasında gördüğünüz gibi aralara tek zincir çektiğim halde bayağı bir büyük oldu. Çiçeklerim de bayağı büyük oldu. Ama Alize'nin sayfasındaki, tabi herkesin eli farklı olduğu için her örenden farklı bir şekilde çıkıyor. Sizler de ördüğünüzde göreceksiniz zaten. Bakın, sonuncu trabzana battım. Tam yine ortaya geldim. Burada bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne var. Bir zincir çektim. İlk sık iğne tepesine, arasına bir zincir çekerek 2 tane dörtlü trabzan yaptım. Şöyle. Bir zincir çektim. 2 kez doladım. Tam bir zincirlik bölüme batıyorum. Dörtlü trabzan yaptım. Tam ortadayım. Şu anda saymak istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 oldu gördüğünüz gibi. 5, 5 artması gerekiyor. Hemen ortaya 3 tane zincirimi çekiyorum. Tığın başını doladım. Aynı yere battım. Dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir. Ve bir sık iğne yaptığımız yere batıyorum. Yine buraya arasına bir zincir çekerek 2 tane dörtlü trabzanımı yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Şu an 3. sıradayız. Bir sıra daha yapmam gerekiyor. Şimdi bundan sonra ben şuraya gelene kadar devam edeceğim. Bir üst sıranın yine başlangıcını göstermek istiyorum. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son bir trabzan tepesi kaldı. Bir zincir ve aynı, yani son trabzan tepesine 3 tane. Aynen bu şekilde. 2 oldu. Bir zincir ve 3. dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şöyle bir göstermek istiyorum. Gayet düzgün ilerliyoruz. Burada hep aynı şekilde çevir. İlk boşluğa bat, sık iğne. Bir zincir, boşluğa bat, sık iğne. Bir zincir, boşluğa bat, sık iğne. Tam şu ortaya geldiğimizde bir sık iğne, bir zincir, bir sık iğne ve burayı tamamlayalım. Sıramın sonuna gelmek üzereyim. Son boşluğa battım. Sık iğnemi yaptım. Gördüğünüz gibi trabzan sırası sık iğne, trabzan sık iğne ve yine sık iğne sırasındayım. Burada 1, 2, 3, 4, 5. Bakın hep aynı başlıyorum. İlk trabzan tepesine 3 tane. Şal bitene kadar hep bu şekilde. Çiçekleri sık iğne sırasında başlayacağız. Daha sonra yine devam edeceğiz. Bakın 3 tane, bir zincir. Daha sonra şu dibindekini unutmayın. Şunu 3 tane yaptık. Geri kalanına birer tane. Aralara birer zincir. Tam ortada ne yaptığımızı da biliyoruz. Bu 3 tane de gösterdim. Aynısını uyguluyoruz. Bu sırayı bitirdikten sonra çiçek sırasına geçeceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar, ben trabzan sıramı bitirdim. Şöyle öncelikle sayıyorum, bakın. Trabzan sıralarını sayıyorum. 1, 2, 3,
Dördüncü trabzanı yaptığımızda her sırada dördüncü trabzandan sonra ne geliyordu? Sık iğnemiz. Sık iğne sırası çiçek sırası. Hem sık iğnelerimizi yapacağız hem de çiçeklerimizi öreceğiz. İkisi aynı anda yapılacak ve 4 sırada bir aynı işlemleri uygulayacağız. Şöyle göstermek istiyorum. Bakın 4 sırada bir aynı işlemleri uyguluyoruz. Evet. Şöyle hemen başlayalım. Kameramı biraz netleştirdim. Yine burada sık iğne için ilk boşluğa battım, sık iğne yaptım. Bir zincir, ikinci boşluk, bir zincir, üçüncü boşluk, bir zincir, dördüncü boşluk, bir zincir, beşinci boşluk, bir zincir, altıncı boşluk, bir zincir, 7 tane boşluğu doldurdum. Bakın şu şekilde. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi burada 6 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şimdi 2 tane kutu atlıyorum. 1, 2, 3. kutuya sık iğne ile sabitliyorum. Şu şekilde. Şimdi bu ilmeğimi şöyle uzunca bırakıyorum. Ve şöyle pembe ipime geçiyorum. Bu pembe ipi er çiçekte değil ama her sırada koparmamız gerekiyor. Şimdi hemen bir düğüm atıyorum. Ve bakın. Hemen bu 6 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitledim. Alttan ilmeğimi şu artık ipimi de saklayacağım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. 2 kez, 3 kez doladım. Ve buraya önce 1, sonra 2, 2, 2 ve son olarak bir tane ilmek çekerek 5'li bir trabzan yaptım. Ama ilmeklerin biri tığımda kalıyor. Şu şekilde. 1, 2, 3, tekrar batıyorum. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ve sonra 1. 5 tane trabzan yaptık. 5'li bir trabzan ama son ilmeği kapatmadım. 1, 2, 3 ve yine önce 1, sonra 2, 2, 2 ve 1. 1, 2, 3, 4 ilmeği aynı anda kapattım. Bir zincir çektim. Bakın şurada bir topluluk sıramız var. Şöyle arasına batıyorum. İlmek geçirdim. Kapattım. Burada 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Ve hemen boşluğun içine battım. Ve sık iğne ile kapattım. İlk yaprağımı şu şekilde yapmış oldum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. 2 kez, 3 kez doladım. Ve şöyle devam ediyorum. Sonuncuyu tek. 3 kez doladım. 2, 2 alıyorum. Ve sonuncuyu tek alıyorum. 5'te trabzan yapıyoruz yani. Trabzanım 4 tane olacak arkadaşlar. Bazen şaşırabilirim. Siz bana bakmayın. 5'te trabzan yapacağız. 1, 2, 3, 4 tane oldu mu kapatıyorum. Bir zincir çekiyorum. Hemen şu ucundaki toplu ilmekleri yandan batıyorum ve bir kapatıyorum. 1, 2, 3, 4, 5. Şöyle kenara çekiyorum ve hemen boşluğa batıp sık iğne ile kapatıyorum. İkinci yaprağım da hazır gördüğünüz gibi. Bu şekilde 4 tane yaprak yapacağım. 3, 4, 5. Şöyle biraz elimi hızlandırıyorum. Önce 1, 2, 2. Sonuncusunu yine 1 alıyorum. Bu şekilde 4 tane 5'li trabzan ama son ilmeklerini
kapatmıyorum. Evet. Dördüncüyü yapıyorum. Hepsini kapattım. Bir zincir çektim. Hemen aradan batıyorum. Kapattım. 1, 2, 3, 4, 5. Hemen bunu yine şu boşluğun içine sık iğne ile sabitledim. Üçüncü yaprağımı tamamladım. Şöyle göstermek istiyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve yine 3 kere dolayarak 4 tane 5'li trabzan yapıyorum ama son ilmeklerini kapatmıyorum. 4 tane trabzanım olana kadar. Bazen 3, bazen 4 trabzan yapabilirim. 4 veya 5'li trabzan. Siz bana bakmayın, bazen kameranın karşısında şaşırabiliyorum. 5 tane 4 tane 5'li trabzan, son ilmekleri kapatmıyoruz. Eminim ki anlaşıldı. 1, 2, 3, 4, 5 ve 4. yaprağımı tamamlıyorum sık iğnemle. Şöyle gösteriyorum. Bunlara buhar tutup şu şekilde elimizle açtığımızda gene bununla güzel oldu. Diğerleri iyice kıvırıştı. Dedim bu böyle mi kalacak, ama buharı şu şekilde üzerine tutup elinizle düzelttiğinizde muhteşem olacak. Şimdi hiç ipimi kırmıyorum. Şöyle pembe ipim tığımda arkaya alıyorum ve hemen krem ipimi de tığımın üstüne alıyorum. Şöyle bakın, şöyle sıkılaştırıyorum ve 2 ilmeği kremle kapatıyorum. Alttan pembeyi yürüteceğim şu şekilde. Evet. Bir zincir çekiyorum ve bakın arkada pembe ipim ve hemen önümde saymaya başlıyorum. 1 sık iğne, 1 zincir, ikinci boşluğa battım, 1 zincir, üçüncü boşluğa battım, 1 zincir, dördüncü boşluğa battım, 1 zincir, 5, 6 ve 7. Bakın tam şuraya geldik. Şu ortaya bir tane çiçek yapacağız. Şimdi eğer burası çok geriliyor derseniz 8 tane boşluk bırakırsınız. Hemen şuralardan yaparsınız. Boşluklar çok önemli değil. Siz ne kadar boşluk bırakmak isterseniz o şekilde ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Çok o boşluklara takılmayın. Buradan fazla bırakırsınız, eksik bırakırsınız. Ben mesela şu uçları alt kutucukta ördüm. Biraz daha sıkı olsun diye. Üsttekiler çünkü çok sıkı olmadığı için altlar biraz sıkı olsun dedim. Alt kutucuk arayla ördüm. Bu tamamen size kalmış. Şimdi burada yine 6 tane zincirim var. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ben neredeyim? Bakın buradayım. 1, 2 boşluğum var. Buradan da 1, 2 boşluğum olması lazım. Yani tam şuraya batacağım. Bakın. Şöyle, eğer zinciriniz kısa gelirse şuraya 7 yapalım. Şöyle hemen bakın. 1, 2, evet buraya. Battım. İlmeğimi iyice uzattım. Bakın şunu burada bırakmıştım. Şuraya kadar yürütmedim. Burada bıraktım ve buradan devam edeceğim. Bakın burada pembe ipim hiç görünmüyor. Ve hemen zincirden aldım. 1, 2, 3, 4, 5 ve hemen burada yapraklarımı yapıyorum. 1, 2, 3 kez doladım. Önce 1, sonra 2, 2, 2 ve tek. 3 kez doladım. 1, 2, 3, 4 ve 5. Hepsini kapattım. Bir zincir. Şu araya batmayı unutmuyoruz. Ve sık iğne ile kapattım. 1,
2 3 4 5 ve sık iğne ile zincire tutturuyorum. Bu şekilde yine bu zincirimizde 4 tane yaprak yapacağız. Dördüncü yaprağımı bitirdim. Şöyle göstermek istiyorum. Yine buradaki 7 zincirlik bölüme sık iğne ile sabitledim. Şimdi pembe ipim tığımda. Hemen şöyle krem ipimi de tığıma alıyorum. İyice sıkılaştırıyorum. Krem ipimi aldım. İkisinin içinden geçirdim. Bir zincir çektim. Şöyle pembe ipi de sıkılaştırıyorum. Yine 7 tane boşluk. 1 2 3 arkada pembe ipimi yürütüyorum. 4 5 6 ve 7. Pembe ipimi burada bırakıyorum ve 6 tane 1 2 3 4 5 6 zincirimi çektim. 1 2 3. kutucuğa sabitledim. İlmeğimi uzattım ve pembe ipime geçiyorum. Ve burada yapraklarımı yapmaya başlıyorum. Şu 1 2 3 4 5 tane oldu. 3 kere doladım. Video fazla uzadı arkadaşlar. O yüzden ben buraya yine 4 tane yaprağımı yapıp hemen dönüyorum. Evet. 4. yaprağımı bitirdim. Yine buraya sabitliyorum. Sık iğne yapıyorum. Bir zincir, artık benim bu iple işim bitiyor ve kesiyorum. Son çiçeğimi yaptım. Her sırada bu şekilde çiçeklerinizi her çiçekte kesmenize gerek yok. Son çiçekte kesiyoruz ve hemen şöyle arkasını çevirdim. Bakın, daha ince bir tığ alıp şöyle ilmeklerin arasından tığımı geçirdim ve ilmeği içinden geçirdim. Bu şekilde ipinizi saklayabilirsiniz. Bir başta bir de sonda olacak. Baştakini zaten örerken onu saklıyoruz. Onu saklamanıza gerek kalmıyor. Şöyle hemen baştakini de göstermek istiyorum. Baştaki bakın örülmüş, direkt kesiyorum onu. Hiç ip kalıntım yok. Bana mesaj atan arkadaşlar hep burada kalmışlar. Buradan sonrasını gördüğünüz gibi hep kutucuk atladığımız için nasıl geriye dönüp tamamlayacaklarını bir türlü bulamamışlar. Ben hemen şöyle göstermek istiyorum. Şimdi sık iğne sıramı yaptım. Şimdi bundan sonraki sıram benim trabzan sırası. Hem sık iğne sırasını yaptık, hem çiçeklerimizi yaptık. Bundan sonra trabzan sıramız. Yine yaptığımız trabzan sırası ile beraber sayıyorum. 4. trabzanda sık iğne yapmadan çiçek yapıyorum. Eminim ki anlaşıldı. Hemen bu çiçeklerin arasında nasıl dolduracağız onu da göstermek istiyorum. Öncelikle tabii ki bu sıramızı bitirelim. Dediğim gibi eliniz inanılmaz alışınca kendi kendine ilerleyecek. Şöyle son kutucuğa kadar sık iğne bir zincir, sık iğne bir zincir devam ediyorum. Şimdi burada yine aynı şekilde başlıyorum. 3 4 5 çevirdim. Hiç değişmiyor trabzan ve sık iğne sıram. Sadece bu çiçeklerin arasını nasıl dolduracağız onları göstermek istiyorum. 2 kez doladım. İlk trabzana 3 tane. Şöyle dörtlü trabzan, araya bir zincir. Tekrar aynı yere battım. Evet. Daha sonra bir zincir çekiyorum ve tek tek trabzan tepelerine batarak devam ediyorum. Bir zincir, trabzan tepelerine batıyorum. Şöyle dikkatli batın, trabzan tepesi atlamayın. Yoksa tam sayılarınız denk gelmeyecektir.
ve üçgeninizde bozulma olacak. Çiçek boşluklarınız az önce dediğim gibi önemli değil. Ama bu trabzan sayılarınız önemli. Üçgeninizin düzgün bir şekilde ilerlemesi için. Şöyle bakıyorum. Bakın, çiçeğin yanındaki son trabzana battım. Bir zincir. Bakın, şöyle çiçeğimin arasında 1, 2, 3 tane trabzan var. Şöyle bir zincirimi çektim. 2 kez doladım. Hemen bakın, burası arka bölümündeyim şu anda ben. Çiçekler ön bölümünde. O yüzden burada hemen ilk trabzan tepesine battım. Dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir. Bakın, ikinci trabzan var. Hemen oraya batıyorum. İkinciyi yapıyorum. Bir zincir. Üçüncü trabzanıma dörtlü trabzanımı yaptım. Bir zincir. Ve hemen çiçeği kaldırdığımda bakın, ilk trabzanım burada. 2 kez doladım ve ilk trabzan tepesine batıyorum. Bu şekilde. Hemen şöyle göstermek istiyorum. Bakın. Şöyle çiçeğimizin hemen doldu gördüğünüz gibi. Şu şekilde. Diğer tarafları da aynı, tek tek batalım. Tam şu ortaya geldiğimizde tekrar şurayı da göstermek istiyorum. Video biraz fazla uzadı ama yapacak bir şey yok. Çünkü şurada takılma imkanınız büyük. Evet, bakın. Çiçeğin son yanındaki trabzanın tepesine battım. Şöyle bakıyorum. Evet, tam şuradayım. Bir zincir çektim. Hemen yanındaki trabzan tepesine batıyorum. Dörtlü trabzan. Bakın, 3 zincirlik bölüme gelene kadar yine tek tek batıyorum. Sadece bu çiçek bölümünden sonraki bölümde kafanız karışır ama burayı başa alabilirsiniz, yavaşlatabilirsiniz. Bakın, tam 3 zincirlik bölümdeyim. Çiçeğim önde. Bir zincir çekiyorum ve bu boşluğun içine 3 tane. 1 2 ve 3. Şimdi burada bizim sık iğnemiz olmadığı için, çiçek için atladığımız için sık iğneyi kafanız karışabilir. Normalde sık iğneli bölümlerde de zaten bir tane sık iğneyi 2 tane yapıyorduk. Bir tane de bir zincirlik bölüme yaptığımızda 3 tane oluyordu yani köşede. Ben buraya köşe diyorum. Yine burada 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Ve yine aynı boşluğa 3 tane. 1 2 aralara bir zincir ve 3. Gördüğünüz gibi burayı tamamladım. Bir üst sırada yine sık iğne yapacağım. Yine bu 3 zincirlik bölüme bir sık iğne, bir zincir, bir tane sık iğne olarak devam edeceğim. Bakın, burada bir zincirimi çekiyorum. Yine trabzan tepelerine tek tek batıyorum ki trabzan sıram şaşmasın. Tek tek batıyorum, bakın. Sonuncuya battım. Bakın, şu şekilde çiçeğin hemen yanına geldim. Bir zincirimi çekiyorum ve çiçeğin yanındaki ilk trabzana batarak devam ediyorum. Eminim ki anlaşıldı. Gereğinden fazla uzattık zaten. Hemen şöyle çiçeklerimi açarak göstermek istiyorum. Bakın, yine sık iğne sırası, trabzan, sık iğne sırası. 4. trabzana geldiğimizde ve hemen üstüne sık iğneye başladığımızda hem sık iğne hem çiçeklerimizi yapıyoruz. Her sırada 7 kutu atlayabilirsiniz. 8, 6, tamamen çiçekleri nerelere koymak isterseniz o şekilde ayarlamanızı yapabilirsiniz. Ben şöyle burayı bitirip hemen dönüyorum.
Ben sıramı bitirdim. Ve son olarak şunu söylemek istiyorum. Ördünüz, istediğiniz sıra, istediğiniz boyda. Son olarak hiç püskül yapmanıza gerek yok. Bakın son sırayı sık iğne ve çiçek sırası yapıp bırakıyorum. Daha sonrasını örmüyorum. Bu da püskül yerine geçmiş oluyor. Hemen şöyle ense kısmını da göstermek istiyorum. Ense kısmı gayet düzgün, gördüğünüz gibi. Hemen buraya da bir sık iğne yaptım kendimce. Hemen o sık iğneyi de göstermek istiyorum arkadaşlar. Çiçeğimizi yaptık, son sırada sık iğne çiçek sıramızı yaptık. Hemen şu bölüme geldik. Şu bölüme geldim. Hemen burada bakın, şurası ense bölümü. Her bir yatık trabzana, yatık trabzan dediğim, bakın trabzanlar yandırıyor ve ben bunlara yatık trabzan diyorum. Burada hemen bu trabzana batıyorum arasına. 1 2 3 4 ve 5. Bakın burada hiç sık iğneye batmıyorum. Direkt karşı trabzana geçip 1 2 3 4 ve 5. Bu 5 tane trabzan tam geliyor. Ama eğer sizde kasma yaparsa 6'ya çıkarabilirsiniz. Eğer çok volanlanma yaparsa daha eksik çekebilirsiniz. Tabii ki hepimizin eli farklı ama benim elime göre her bir yatık trabzana 5 tane yaptığımda benim için yeterli oluyor. Şöyle hemen düzgünlüğünü bakar mısınız? Çok güzel oluyor. Ben beğendim. Siyahta çok belli olmuyor. Ama hani çıplak gözle görseniz gerçekten çok düzgün ve güzel duruyor. Hemen açık renkte de şöyle bakıyorum. Evet, gayet şık duruyor. Zaten püskül yapmamıza gerek yok. Kendinden püsküllerimiz de mevcut. Umarım açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Umarım anlatımımdan memnun kalmışsınızdır. Ben şu anda unuttuğum bir şey var mı diye bakıyorum ama tamamen bu şekilde ilerleyen bir model. İstediğiniz uzunlukta, istediğiniz sıklıkta yapabilirsiniz arkadaşlar. Bugünlük de bir videonun sonuna geldik. Umarım dediğim gibi açıklayıcı bir şekilde anlatabilmişimdir. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.